Roma Katolik Kilisesi'nin 13 Mart 2013'ten bu yana başında olan Papa Francis, son yıllarda defalarca sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Şu anda 88 yaşında olan Papa, diz sorunları ve solunum yolu hastalıkları da dahil olmak üzere yaşa bağlı çeşitli rahatsızlıklardan muzdarip. Şubat 2025'te iki taraflı zatürre teşhisi ile Roma'daki Gemelli Kliniğine yatırılmış ve dünya çapında endişeye neden olmuştu. Rahatsızlığına rağmen Vatikan düzenli olarak Francis'in zihinsel olarak uyanık ve görevlerini yerine getirmeye kararlı olduğunu vurguluyor. Alçak gönüllülüğü ve inananlara yakınlığıyla tanınan Arjantin asıllı Papa'nın hayatının sonuna dair hazırladığı düzenlemeler arasında vasiyetname ve Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülme isteği de yer alıyor. Bir papanın ölümü geleneksel olarak Vatikan'da yüzyıllardır süregelen ancak Francis tarafından bir ölçüde basitleştirilen titizlikle düzenlenmiş ritüellerle takip edilir. Daha az bilinen ve tarihsel olarak aktarılan uygulamalardan biri de testis muayenesi olarak adlandırılan uygulamadır. Bu uygulama daha önceki yüzyıllarda ölen Papa'nın gerçekten erkek olduğundan emin olmak için yapılırdı. Bu Orta Çağ'da erkek kılığında Papa olarak hüküm sürdüğü söylenen bir kadın olan Papa Joan efsanesine kadar uzanan bir önlemdir. Bugünkü videomuzda Katolik Kilise tarihinin en tuhaf ve büyüleyici öykülerinden birini ele alıyoruz. Papaların testis muayenesi iddiası ve Papa Joan efsanesi. Oturulan yerde delik olan bir sandalye, gizli bir cinsiyet testi ve papalık tahtını fethettiği iddia edilen bir kadın, kulağa bir Hollywood filmi senaryosu gibi geliyor, değil mi? Ama gerçekte bunun arkasında ne var? Sadece bir efsane mi yoksa bir gerçeklik payı var mı? Bu efsanelerin kökenlerini keşfetmek ve soruyu yanıtlamak için Orta Çağ'a doğru yapacağımız yolculukta bize katılın. Önce bu hikayenin ana figürüyle başlayalım. Papa Joan. Efsane 9. yüzyılda erkek kılığına girerek kilisede parlak bir kariyer yapan bilgili bir kadını anlatır. John Anglicus adıyla Papa 4. Leo'nun ölümünden sonra ve 3. Benedikt'ten önce tam olarak 855 ve 858 yılları arasında Papa seçildiği söylenir. Bu Papa günün birinde Roma'da bir geçit töreni sırasında aniden bir çocuk doğurana kadar her şey yolunda gidiyordu. Bu olay karşısında şoke olan kalabalığın onu taşlayarak öldürdüğü söylenir. Yüzyıllar boyunca hayal gücünü besleyen dramatik bir hikaye. Ancak Joan'la ilgili ilk yazılı rivayetler çok daha sonra 13. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Dominiken keşiş Jean de Meilly, kroniğinde 1100 yılı civarında yaşadığı söylenen isimsiz bir papadan bahseder. Kısa bir süre sonra Martin von Topau hikayeyi daha da renkli bir hale getirir. Onu 9. yüzyıla kadar götürür ve Mainz'a kadar ulaşan kökeni ve Atina'daki çalışmaları gibi ayrıntıları ekler. O andan itibaren bu efsane bir çığ gibi yayılır. Giovanni Boccaccio gibi şairler tarafından ele alınır ve hatta resim ve heykel sanatlarında da tasvir edilir. Peki ama bu konu hakkında herhangi bir kanıt var mı? Tarihçiler hayır diyor. 855 yılında ölen 4. Leo ile aynı yıl seçilen 3. Benedikt arasında bir kadın papa yer almamıştır. Ekim 855'ten kalma Corvey Manastırı için kaleme aldığı bir berat gibi belgeler Benedikt'in hükümdarlığını açıkça kanıtlamaktadır. Bazıları Katolik Kilisesi'nin Joan'ı tarihi kayıtlardan sildiğini iddia ediyor. Ancak o döneme ait kaynaklar tamamen eksik. Belki de 9. yüzyılın sonlarında hüküm süren ve görünümü ve davranışları nedeniyle
kadınsı olarak alay konusu olan Papa 8. John üzerine anlatılan alaycı bir hikaye olabilir. Ya da 10. yüzyılda papalığı perde arkasından yöneten, etkileyen Marozia gibi kadınların gücünü yansıtıyor olabilir. Gerçek şu ki Papa Joan bir efsane olmaya devam ediyor ama yüzyıllardır süregelen bir efsane. Şimdi hikayenin en ilginç kısmına geliyoruz. Sözde testis muayenesi. Efsaneye göre Papa Joan ile yaşanan bu skandaldan sonra yeni seçilen her papa cinsiyetini kanıtlamak zorunda kalmıştır. Bunun için özel bir sandalye kullanıldığı söylenir. Sedes stercoraria ya da dışkı sandalyesi. Oturulan yerde bir delik bulunan bu mermer sandalye şu anda Vatikan Müzesi'nde bulunmaktadır ve hikayesi de oldukça tuhaftır. Papa sandalyeye oturur, en genç kardinal aşağıdan sandalyenin altına elini uzatır ve habet testes, testisleri var diye bağırır. Tüm kardinaller de rahatlayarak hep bir ağızdan Deo gratias, Tanrı'ya şükürler olsun diye cevap verirler. Kulağa biraz saçma geliyor ve en azından çoğu tarihçi için de öyle ama Vatikan'da yaşanan öylesine olaylar ve entrikalar var ki insan ister istemez şüpheye düşüyor. Ancak böyle bir ritüele dair güvenilir hiçbir rapor olmamasına rağmen sandalyenin kendisi gerçekten de var. Bu sandalyenin hikayesi antik çağlara kadar uzanıyor ve Orta Çağ'da papalık taç giyme törenlerinde kullanılıyordu. Ama işlevi farklıydı. Amaç papayı alçaltmak ve ona ölümlü olduğunu hatırlatmaktı. Stercoraria, Latince dışkı anlamına gelen stercus kelimesinden türetilmiştir ve Katolik kilisesindeki en güçlü adamın bile nihayetinde çürüyüp toza hatta dışkıya dönüşen bir insan olduğu gerçeğinin sembolüydü. Peki testis muayenesi fikri nereden geliyor? Muhtemelen hayal gücünden. Papalar efsanesi Orta Çağ'da o kadar popülerdi ki her türlü süsleme yapılmıştı. Delikli sandalye, spekülasyonlar ve belki de kiliseyle alay etmek için mükemmel bir temel oluşturdu. Orta Çağ'ın sonlarında papaların gücü arttıkça eleştirmenler onları aşağılamanın yollarını aradılar. Erkekliğinin test edildiği iddia edilen bir ritüel bunun için ideal olabilirdi. Ama görgü tanığı raporları hiçbir şey yok. Hikayenin Papa'nın yükselişini sembolize etmek için farklı sandalyelere oturduğu taç giyme töreninin yanlış anlaşılması olması bence daha muhtemeldir. Öyleyse papalar ve testislerin bu karışımı nasıl ortaya çıktı? Orta Çağ siyasi, dini ve sosyal açıdan belirsizliklerle dolu bir dönemdi. Genellikle papalığın karanlık çağları olarak anılan 9. ve 10. yüzyıllar kaos, yozlaşma ve güç mücadeleleriyle karakterize edildi. Theodora ve Marozia gibi arka planda ipleri ellerinde tutan kadınlar, kadınların papalık üzerindeki etkileri söylentilerine yol açtı. Aynı zamanda kilise erkeklere ait bir alandı ve bir kadın papa en büyük hakaret olurdu. Efsane aynı zamanda bir tür çıkış yolu da olabilirdi. Kiliseye duyulan güvensizliğin bir ifadesi ya da zayıf papalar üzerine hicivli bir yorum. Hikayenin yazıldığı 13. yüzyılda kilise baskı altındaydı. Hikayeyi yayan Dominiken rahipler başlangıçta papaların gücünü övmek istemiş olabilirler. Ancak hikaye kendi başına bir ivme kazandı ve bir eleştiriye dönüştü. Daha sonra Reformasyon sırasında Protestanlar Katolikleri kötülemek için papaları kullandılar. Papa Joan efsanesi bugün hala canlı. 1996'da ABD'li yazar Donna Cross birkaç kez filme de çekilen çok satan kitabı Kadın Papa ile konuyu ele aldı. Yazar, kitabın bir roman olduğunu açıkça belirtmesine rağmen pek çok kişi hala Cross'un gerçek bir hikaye anlattığına inanıyor. Bu efsane medyada ve büyük kitlelerde kabul görüyor. Çünkü güç, cinsiyet,
ve aldatma hakkında sorular soruyor. Peki ya dışkı sandalyesi? Testisleri hiç test etmemiş olsa bile hayal gücünü ateşleyen büyüleyici bir kalıntı olmaya devam ediyor. Tüm bunlardan ne öğreniyoruz? Papa Joan ve testis muayenesi büyük olasılıkla uydurulmuş efsanelerdir. Orta Çağ'ın korkuları ve umutları hakkında tarihi gerçeklerden daha fazlasını ortaya koyan heyecan verici hurafeler. Dışkı sandalyesi ise hakikaten var. Ancak gerçek anlamı tuhaf bir ritüelde değil, sembolizmde yatmaktadır. Katolik Kilisesi bu efsaneleri kendi açısından geride bıraktı ve reddetti. Ancak bütün bunlar rivayetlerin ne kadar güçlü olabileceğini gösteriyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Efsane mi yoksa biraz da olsa gerçek payı var mı? Yorumlarınızda düşüncelerinizi benimle paylaşın. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, iletişim ayarlarını açmayı ve beğen tuşuna tıklamayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın.